Bir domates serası içerisindeyiz. Sera içerisinde birkaç tane farklı çeşit tercih etmiş çiftçi. Pembe, normal tane domates olmak üzere pazarlama durumuna göre, ekonomik duruma göre kazanç elde edebilmek için farklı çeşitleri yapmış. Bu seranın bir özelliği var. Sel döneminde kışın burada sel olmuştu. Sel olduğu için tekrar bir yerine dikilen bitkilerde durum nedir diye bir kontrol etmek istedik. Seraya girince selin etkisi olduğunu, hala devam ettiğini gördük açıkçası. Videodan ne kadar gözükebiliyor bilmiyorum ama şöyle bakıldığı zaman bitkilerin renginin biraz açık olduğunu görebiliyoruz. Açık renk var bitkili, açık yani sarı renk var. Bu da burada bitkilerin hasta olduğunu gösteriyor aslında. Zaten üretici de damla sulama sistemiyle bazı ilaçları kullanmış. Sera içerisindeki hastalık olduğunu, toprakta hastalık olduğunu bitkiler üzerine bakarak da bunun tespitini, teşhisini yapabiliriz. Buraya baktığımız zaman şöyle geliyoruz bitkiye. Bitkinin aşağıdan yukarıya doğru bir kısmında solma olduğunu görüyoruz artık. Bu solma iletim demeti hastalıklarından birisinin olduğunu gösteriyor. İlerleyen zamanlarda giderek bunun artacak olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi içeride birkaç tane farklı çeşit olduğunu söylemiştik. Çeşitlerin kendine özgü görsellikleri var. Şuraya baktığınız zaman burada susamış gibi yapraklarının kıvrıldığını, kaşıklaştığını görüyoruz. Bu bir çeşit özelliği açıkçası. Baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Çeşit özelliği bu. Susuzluğun da etkisi biraz var ama genel olarak bu çeşit özelliği. Birkaç tane bu şekilde satışı yapılan çeşit var. Üretici bunu bilmez ise bitkilerim hasta ya da iyi gelişmiyor ya da susuz gibi yorumlar yapabiliyorlar. Ama bu bir çeşit özelliği. Üreticimiz burada kendine göre bir yetiştiricilik yolu izlemiş. Burada bir aşılı fide var. Aşılı fideden yetiştiricilik yapmış. Az önce başka bir çeşitte aşısızdı. Burada aslında şu iki kısmı birbirine bağlayıp yukarı götürmesi gerekir. İlerleyen dönemde çatlayabilir, bu ortadan yarılabilir gövde. Bu da olumsuz etkiler. Üreticimiz burada bakın burada bir gövde. Bu gövdeden şuradan bir koltuk sürgünü bırakmış. Bir tane de burada koltuk sürgünü bırakmış. Yani aslında iki gövde alttan bir bitki üzerinde iki gövde var. İki gövdeden sonra yine şurada da var. Her gövdeden birer koltuk sürgününden daha gövde oluşturmuş. Aslında 4 gövdeli olarak yetiştirmeye çalışıyor. Sıra aralarını biraz seyrek koyduğu için çok olumsuz gözükmese de bitki bunu besleyebilir ya da besleyemez. Artık yetiştiriciliğine bağlı ama selden sonra olumsuz etkilenen bir sera olduğu için muhtemelen besleyemeyecektir. Burada da kedi yüzü dediğimiz, cat face dediğimiz bir özelliği görüyoruz çeşitten. Bunu pembe domateslerde genellikle görebiliyoruz. Domatesin üreticisiyle beraberiz burada. Kendisine burada nasıl bir yetiştiricilik yaptığını soracağız. Merhaba. Merhaba. Bu da domates yetiştiriyorsunuz. Sanırım pembe domates bunlar gördüğümüz kadarıyla. Burada hangi çeşitler var?
Şu anda burada kırmızı da var, pembe de var, Alberti var ve Filiz diye bir çeşidimiz var. Şu anda bu yıl buraya sel girdiği için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Ama yetiştirmekte biraz zorlanıyoruz. Nasıl sorunlar çıkıyor? Kök çürüklüğü ve bakteri hastalıklar oluyor. Ama bu sezonu bu şekilde kapatmak için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. İlaç kullandınız mı? Ufakken kullandık. Önlemleri aldık ama yine de sel girdiği için randıman vermedi. Ama bu sezon olduğu kadar, memnun olduğumuz kadar olacağız. Bazı bitkiler üzerinde çift gövdeli olmasına rağmen koltuk sürgününden bırakıp yeniden gövde oluşturmuşsunuz. Filiz bırakmışsınız yani. Evet. Şimdi bunları aralarda zayıf olanların yerini takviye etmek için iyi ağaçlardan filiz bırakıp o açığı kapatmak istiyoruz ama olanlar daha iyi oluyor. Olmayanlarda yapacak bir şey yok. Nerede pazarlayacaksınız? Hale götüreceksiniz. Şu anda yarısını kendimiz pazarda, yarısını da hale götürüyoruz. Ama daha erimesine bir ay var. Sezonun nasıl geçeceğini şu anda bilemiyorum. Kaç salkıma kadar büyüteceksiniz? Şu anda 7. de keseceğiz. 7 salkımı büyüteceksiniz, Evet. bitecek. Bol kazançlar. Sağ ol, teşekkür ederiz.